Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu yapması çok kolay tulum çalışmamı anlatacağım. Farklı renklerle çalıştığımızda hem kız hem erkek bebekler için uyumlu bir model. Tulum modellerini çok sevdiğiniz ve tercih ettiğiniz için bu modeli de sizinle paylaşmak istedim. Tulumumuzun büyüklüğü 1-1,5 yaş arası uyumlu oldu. 2 adet ip kullandık, 2 tane de düğme. Tulumun ölçülerini santim olarak videonun sonunda verdim. Ayrıca daha küçük veya daha büyük nasıl yaparız onu da videonun sonunda anlattım. Oradan bakıp inceledikten sonra tulumunuzu örmeye başlayabilirsiniz. Tulumumuzda tek paçadan lastik örgülerle başlayacağız. Lastik örgümüzü tamamladıktan sonra düz örgülerle devam edip tek paçayı tamamlayacağız. Aynı şekilde diğer tarafı da öreceğiz ve misinalı şişe geçirip örgümüzü o şekilde tamamlayacağız. Tulumumuzda yanlarda dikiş olmadan yapıp ilerleyeceğiz. Sadece bacak arasında dikişimiz olacak. Misinalı şiş edinmemiz gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi arka ortasında vesaire dikişimiz olmadan tulumumuzu örüp ilerleyeceğiz. Yine örmesi kolay bir çalışma olacak. Bu bilgilerden sonra hemen örgümüzü anlatmaya başlayalım isterseniz. Örgümde kullanacağım ipimin markası Kartopu Baby One. 250 metre uzunluğunda bir ip. Rek numarası da 846. Şiş numarası da 3,5 ile örüp ilerleyeceğim ben. Sizlerin eli sıkıysa 4 numarayla da örebilirsiniz ama ipimizin inceliğine göre 3,5 numara uygun bence. Şişimize tam 48 tane ilmeğimizi attım ve klasik bir ters bir düz lastik örgüsüyle ördüm. Burada bir detay olmadığı için ben örüp ilerledim. Lastik çalışmamı da tam 27 sıra örmüş oldum. Şuradan düz sıralarımı saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Şimdi burada lastik çalışmamı tamamladım. İkiye kıvırıp katlayacağım için bu uzunlukta yaptım. Ters örgülerime başlayacağım ve aynı zamanda gizli artırma yaparak 48 ilmeğimi 58 ilmeğe ulaştıracağım. Ara ara 10 ilmek gizli artırma yapacağım. Şimdi şöyle örgümü geriye doğru katlayacağım için düz tarafı ön tarafta kalacak. Dolayısıyla örgümün ön yüzünde ters kısmı kuracağım. Hemen ters örgülerime başlıyorum. 4 tane ters ördüm. 4 ilmek. Şu aradaki ilmeğimi şişe geçirdim ipime. Çapraz bir görüntü verip tekrar ördüm. Birinci gizli artırmamı yapmış oldum. Şimdi yine şu ipimi geçirdim. Şöyle çapraz bir görüntü verdim ki delik oluşmasın. İkinci gizli artırmamı yaptım. Ara ara aradaki ördüklerimin bir önemi yok. 10 ilmek artırmamız yeterli. Yine şu aradaki gördüğüm ipimi şişime taktım. Çapraz olarak içinden ilmeğimi çıkardım. Üçüncü gizli artırmamı yapmış oldum. Dördüncü gizli artırma. Beşinci. Gördüğünüz gibi ters sıramada başlamış oldum. Sizler bildiğiniz gibi de gizli artırma yapabilirsiniz. Şöyle de dolayıp yapabilirsiniz gizli artırmanızı. Ben bu şekilde yapmak istiyorum. Ara ara 10 tane gizli artırma yaptım ve şu an şişimde 58 tane ilmeğim oldu. Örgümü çeviriyorum. Ve düz örgülerle devam ediyorum. Ön yüzünden düz, arka yüzünden ters olarak 35 sıra öreceğiz bu 58 ilmeğimizi. Sıramızı düz örgülerle tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzünde de yine bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Burada başka bir detay yok. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak bu 58 ilmeğimizi dediğim gibi 35 sıra öreceğiz. Bu 35 sıra şuradaki ters örgülere başladığımız noktadan sayacağız. Arka yüzden ters, ön yüzden düz olarak örüp ilerleyelim. Sıralarımı tamamladım. Dediğim gibi şöyle ters sıralarıma baktığımda 35 sıra ördüm. Şimdi bu 58 ilmeğimizi sağında ve solunda artırma yapacağız. 60 ilmeğe ulaştıracağız. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve şu aradaki gördüğüm ipimi
Şişime geçirdim. Şöyle çapraz bir görüntü verip arasından ilmeğimi çıkardım. Gizli artırmamı yapmış oldum. Sıramın sonunda da yine bir ilmek öncesi gizli artırma yapalım. İlerledim düz örgülerle. Şişimde bir tane ilmeğim kaldı. Bu sıramın sonunda da bir gizli artırma yapacağım. Şuradaki gördüğüm ipimi şişime taktım. Çapraz bir şekilde şişimi geçirdim ve ilmeğimi çıkardım. Gizli artırmamı yapmış oldum. 2 tane. Yine burada 5 sıra daha öreceğiz. Yani şu dipten de saydığımızda 40 sıra sonra tekrar gizli artırma yapalım sağında solunda. Yaptığımız artırmalardan sonra 5 sıra daha ördüm. Yani şu alttan yukarı doğru saydığımda 41. sırada tekrar artırmamızı yapmış olacağız. Dediğim gibi 58 ilmeğim 60 ilmek oldu. Yine artırma yapacağız örgümüzün sağında solunda. Şimdi bir ilmeğimi örmeden aldım. Şu ipimi şişime geçirdim ve tekrar çapraz bir görüntü verip ilmeğimi artırdım. Çapraz bir görüntü veriyorum ki delik oluşmasın. İlerliyorum, yine örgümün sonunda bir ilmeğimden önce gizli artırma yapacağım. Böylelikle dediğim gibi 62 ilmeğe ulaşacağız. Yine 5 sıra sonra tekrar örgümüzün sağında solunda gizli artırma yapacağız. İlerliyorum sıramın sonuna doğru. Şişimde bir tane ilmeğim kaldı. İpimi şişime taktım. Çapraz olarak içinden geçtim. Bir ilmeğimi çıkararak artırmamı yaptım. Şimdi bu aşamadan sonra yine 5 sıra daha örelim. Tekrar son defa sağında solunda artırma yapacağız ve bütün ilmeklerimiz şişimizde 64 tane olacak. İlerleyelim 5 sıra daha. Artırmayı yaptıktan sonra tekrar 5 sıra daha ördüm ve son artırmamı 3. sıra artırmamızı yapacağız. Dolayısıyla 58 ilmeğimiz 6 adet artırmayla 64 ilmeğe ulaşmış olacak. Birinci sırada sağda solda 5 sıra ördük. Sonra yine sağında solunda. Şimdi yine o noktaya geldik. 5 sıra daha ördük. Burada da sağında solunda artırma yapacağım. İpimi yine şişime taktım. Ve artırmamı yapmış oldum. Sıra sonunda da son kez yapalım. 5 sıra daha örelim. Paçamızdaki şu lastikten sonraki ters sıralarımı saydığımda 51 sıra olduğunda tek paçamızı tamamlamış olacağız. Aynı şekilde diğer paçamızı da çalışacağız. Sonrasında ortası birleştirmesini yapıp tulumumuzun bedenini örmeye başlayacağız. Şimdi ilerliyorum. Diğer tarafta da artırmamı yapacağım. Şişimde bir ilmeğim kaldı. Yine artırmamı yapıyorum. Gizli artırmamı yaptım. Şimdi şu ters sıralarımı, lastikten sonraki ters sıralarımı yukarı doğru saydığımda 51 sıraya tamamlayınca tek paçamızı tamamlamış olacağız. O noktaya kadar örelim. Sıralarımızı tamamlayalım. Tekrar gelelim. Sıralarımı tamamlayarak şöyle ters sıralarımı saydığımda 51 sıra yaptım. Tabi santim olarak da ölçüsünü vereceğim şimdi. Bu haliyle paçamızı tamamlamış olduk. Şöyle uzunluğuna baktığımda 24 santim çalışmış olduk. Sadece lastik çalışmamı ölçtüğümde 8 santimle lastik çalışmam. Yine sadece şu düz detaya bakıp lastik kısmına kadar da 16 santim örmüş olduk. Şimdi nasılsa diğer paçayı da aynı şekilde yapacağımız için ben çalıştım, tamamladım. Aynı sayılarda, aynı ölçülerde, aynı sırada paçamızı çalıştım. Bu da yine 51 sıra. İpimin yönü bu tarafa bakıyor. İpimi kestim, tamamladım için bunu. Buradaki ipim de yine bu tarafa bakıyor. Şimdi ortaya doğru ilerleyip ortasına artırma yapıp birleştirmem için ön yüzden gelmem gerekiyor. 52. sırayı düz örgülerle örüp geçeceğim. Örgümün diğer ucuna doğru ilerliyorum. Ön yüzden ilerledim, ördüm. Şimdi burada ortam için 5 ilmek artıracağım. Şişime 5 ilmek atacağım. Şöyle parmağıma doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek attım.
Burada diğer paçamı da birleştiriyorum. Örgümüzün bedenini misinalı şişle örüp ilerleyeceğiz biliyorsunuz. Şimdi tek misinalı şişi aktarmış olacağım. Diğer paçamı da tek misinalı şişime aktardım. Burada da yine A ortam için 5 ilmek artırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi şöyle her iki paçamı da misinalı şişime aktardım. Bu arada misinalı şişimin uzunluğu benim 60 santim, 80 santim. Her ikisi de elimde mevcut kısa. Bununla örmek daha kolay oluyor tulumumuzun bedenini. Ama elinde mevcut olmayan 1 metre ile çalışan arkadaşlarım için 1 metre ile de nasıl öreriz onu göstereceğim. Aslında ben bunu defalarca gösterdim ama 1 metre ile kısa örgüler nasıl çalışırız onu da ayrı bir videoda anlatmıştım. Şimdi bu tulumu yaparken tekrar göstermek istiyorum. Misinanın bolluğunu çıkararak nasıl öreriz. Şimdi şu şekilde bir görüntümüz var. Şöyle diğer ucunu getireceğim misinamın. Diğer ucunu getirdim. Haliyle diğer örgümün buraya ulaşması gerekiyor. Ucuna kavuşması gerekiyor. Ne yapacağım? Örgümde herhangi bir yerden misinamın bolluğunu çıkarıyorum. Şöyle çıkardım. Örgümü şişimin ucuna kaydırmış oldum. Bu şekilde. Örgümün ters yüzü içeride kalacak. Biz sürekli düz yüzünden örerek döne döne ilerleyeceğiz. Şimdi diğer ucunu getirdim ve düz örgüyle artık tulumun çevresini örmeye başlıyorum. Tulumun çevresinde 64 ilmek bir paçamda, 64 ilmek bir paçamda vardı. A ortasındaki toplam 10 artırmadan sonra da 138 tane ilmeğim var şu an şişimde. Şimdi şu misinanın bol kısmını bıraktığım detaya kadar örüyorum. Orayı da göstereceğim. Şimdi geldik bu tarafa. Ne yaptık bu sefer? Şişimizin ucunu şöyle çıkarıyorum. Devam ediyorum örmeye. Tabi burayı örerken biraz sıkı tutuyorum. Çok sıkmıyorum tabi. Ne sıkı ne gevşek. Örmeye devam ediyorum. Örerken örgünüz kasıyorsa mesela biraz da buradan bolluğunu verebilirsiniz. Her iki tarafta şu şekilde. Daha rahat bir şekilde örersiniz. Yine tek taraftan da çıkarabilirsiniz. İki taraftan da çıkarabilirsiniz. Bu örgümüzün herhangi bir noktasından çıkararak örebilirsiniz. Bunun bir önemi yok. Örgümüzde başka bir detay yok. Sürekli düz örgülerle örüp ilerleyeceğiz. Örgümüzün düz yüzü bizde kalıyor zaten. Döne döne sürekli öreceğiz.
Zaman zaman bu misinanın bolluğunu çıkardığımız noktanın yerini değiştirebilirsiniz. İz olmuyor aslında ama hani onu engellemek adına şuradan falan da birkaç ilmek ileriden geriden çıkararak yer değiştirerek örmeye devam edebilirsiniz. Şimdi bu şekilde biz örüp ilerleyelim. Tulumumuzun bedeni gerekli derinliğe ulaştığında tekrar beraber örmeye devam edelim. Şimdi çevresini örerken hem turu tamamladığımı anlamak için hem de tam orta noktasını, arka orta noktasını bulmak adına işaret takalım. Şu ipli olan yer tulumumun arkası olarak kabul edelim. Şimdi A ortası için de 5 ilmek artırmıştık. O nokta kendini belli ediyor zaten. Şuraya kadar bir paçama ait olan ilmekler, yine şuradaki ilmekler de diğer paçama ait olan ilmekler. Ortadaki 5 ilmeğim de artırdığım ilmeğim. Tam ortasını bulacağım ben burada. 2 ilmek örüyorum. Şu ortadaki ilmeğim benim tulumumun tam arka ortası olacak. Bu işareti bulunduralım. Eğer elinizde böyle bir işaretleyici yoksa renkli ip vesaire o şekilde de orta noktayı bulabilirsiniz. Çünkü tulumumuzda ilerledikten sonra bel kısmında lastik çalışmasına başlayacağız. Ve askı detayımız için bu orta nokta bize gerekli olacak. İşaretimizle beraber tulumumuzun çevresini örelim. Tulumumun çevresini örerek ilerledim. Gerekli uzunluğa ulaştım. Zaten lastik çalışmamızı da biraz uzun yapacağız. Bu kadar düz örgülerdeki uzunluğumuz bizim için yeterli. İçeriden A ortasından yukarıya doğru saydığımda ters sıralarımı tam 50 sıra örmüş oldum. Tabi bu sizin kullanacağınız ipe göre uzunluğu değişebilir. Hemen santim olarak ölçüsünü veriyorum. Şöyle 16 santim çalışmış olduk. Şimdi bu aşamada ben bu şişimizde var olan toplam ilmeğimizi biliyorsunuz 138 tane ilmeğimiz var. Lastik çalışmamıza geçmeden önce 9-10 ilmek eksiltmek istiyorum ki daha bel kısmındaki lastiğimiz derli toplu olsun. Bu sırada düz örgülerle hem öreceğim hem ara ara 13 ilmek öreceğim. Sonra 2 ilmeği bir alıp keseceğim. 13'ü ör bir kez sıralamasıyla 9-10 ilmek kesmiş olacağız. Bunu hem lastiğimizi başlayıp hem bu şekilde de kesmenizi yapabilirsiniz ama ben şimdi kafanızın karışmaması için bu turu da şurası benim zaten işaret koyduğum nokta. Tulumumun arkası ve arka ortasını işaret almıştık. Burası da benim sıramın başı olduğunu anlıyorum. İşaretimin olduğu noktadayım. Şimdi örgümüzde bu işaretimden sonra 13 düz öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 düz ördüm. Sonra 14. ve 15. ilmeği bir alıp kesiyorum. 13 ör bir kesme yap sıralamasıyla gideceğiz. Şimdi bu kesme yaptığım noktayı saymıyorum, ilmeği saymıyorum. Tekrar 13 düz sayarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 düz ördüm. Tekrar 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Dediğim gibi aslında hem lastiğimizi kurup hem lastik aralarında da bu kesmeyi yapabilirsiniz. Bu şekilde bir tur örüp düz örgülerle yine kesmenizi yapabilirsiniz. Şimdi ben 13 ör bir kes olarak şu işaret taktığım noktaya kadar bir öreyim bakalım kaç tane kesmiş olacağız. Şimdi bir kestim. Kestikten sonra 2 ilmek ördüm. Sayarak devam ediyorum ve kesmelerimi yapıyorum. İlerledim. En son 2 ilmeği bir alıp kestim. 13 düz ördükten sonra 2 ilmeği bir alıp kestim. Şimdi tekrar 1, 2, 13 düz ördüm. Burada da bir kesme yapıyorum. İşaret taktığım noktaya kadar 3 düzüm kalmış oldu. Şimdi bu 3 düzümü de örüyorum. Ve artık şimdi işaretimi de geçiriyorum. Burada lastik çalışmama başlıyorum. İşaretimden sonra şimdi şişimde kaç ilmeğim kaldı onu sayayım tabii. 129 tane ilmeğim kaldı. 9 tane ilmek eksiltmiş olduk. Şimdi dediğim gibi lastik çalışmamıza geçelim. Burada sırama başlarken bir ters örerek başlıyorum. Bir düz, bir ters,
bir düz. Bu sıralamayla işaret taktığım noktaya kadar örüyorum. Bir ters bir düz olarak ilerliyorum. En son ters ördüm. İşaret taktığım noktaya geldiğimde iki tane tersim yan yana geleceği için şurada kesme yapacağım. Şimdi ters, düz, ters. Bu iki düzü de bir alıp düz olarak kestim. Dolayısıyla bir ters bir düz sıralamamı gerektiği gibi yapmış oldum. Şimdi sıramı tamamladım. Düzlerin üzerine düz, terslerin üzerine ters olarak lastik çalışmamı örmeye devam ediyorum. Tersimin üzerine ters, düzün üzerine düz. Lastik çalışmamızı bu şekilde yapıyoruz. Zaten yine örgümüzün ön yüzü bizde kalıyor. Sürekli döne döne lastik çalışmamız düz ters olarak öreceğiz. Başka bir detay yok. Bu şekilde örelim. Kaç sıra, kaç santim ördüğümüzü söyleyeceğim. Lastik çalışmalarımı örerek devam ettim. Burası benim tulumumun ön tarafı. Arka tarafı zaten biliyorsunuz. Arka ortasından işaret alıp takip ederek örmeye devam ettik. Şimdi ön taraftan da işaret aldım. Çünkü bu işaretimin sağında solunda ilik açacağız. Bunun da eşit olmasını istediğimiz için biliyorsunuz A ortasında 5 ilmek atmıştık. Bu 5 ilmeğin orta noktasını bulmak zor olmuyor zaten. En orta ilmeğimi buldum. Yukarı doğru takip ettim ve işaretimi taktım. İşaretimi taktıktan sonra sağa doğru 18 ilmek saydım. Sola doğru da yine aynı eşitte ilmeğimizi örüp iliğimizi açacağız. Tabii ondan önce kaç sıra lastik çalıştık onu söyleyeyim. Şu düz sıralarımı saydığımda 30 sıra lastik çalışmamızı tamamladık. Ama santim olarak verdiğimde de bu şekilde ölçü daha sağlıklı. 9 santimle lastik çalışmamızı ördük. İliklerimizi açtıktan sonra da yine lastiğimizi çevresine örerek devam edeceğiz. İlikten sonra da 4 sıra 5 sıra daha çalışacağız. Şimdi ilk olarak iliğimizi açalım. Dediğim gibi tulumdaki ön orta noktamızı bulduk. Ve bu ileri doğru 18 ilmek saydım. Bakalım şu ortadaki işaret taktığım ilmeği saymadan ileri doğru 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bu ilk iki ilmeği bir alıp kesiyorum. İlmeğim nasıl denk geldiyse düz olarak denk geldiği için düz olarak kesiyorum. Ki lastik çalışmam bozulmasın. Şişime bir doladım ve 16 ilmek örüyorum. İşaret taktığım noktaya kadar. Şöyle şişime bir doladım. 16 ilmeğimi bir ters bir düz geldiği gibi örüyorum. Dolayısıyla işaretimden önce ve sonra 16 ilmek öncesi iliğimizi açtığımız için şimdi bir 16 ilmek daha öreceğim. Diğer tarafta iliğimi çalışacağım. Orta noktaya geldim. Şimdi 16 ilmek örerek ilerliyorum. Şu ortadaki işaret taktığım ilmeği saymıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmeğimi ördüm. Şişime bir doluyorum ve 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Böylelikle eşit bir şekilde, orantılı bir şekilde iliğimizi de açmış olduk. Lastik çalışmamızı yine çevresini örerek devam ediyoruz. İlerlediğimizde bu doladığımız ilmeklerde nasıl denk geliyorsa o şekilde örüyoruz. 4 sıra daha örelim. Sonra ilmekleri keseceğiz lastik çalışmamızda ama arka tarafta lastik ve askı çalışmamız için bir detayımız var. Onu yapacağız. Tulumumda lastik çalışmamı örerek devam ettim. İlik çalışmamdan sonra şurada ters sıralarımı saydığımda 1, 2, 3, 4, 5 sıra daha ördüm çevresini ve şimdi tulumumun arka orta noktasındayım. Buradan ilmeklerimizi kapatacağız ancak bu arka orta noktasından sağından 13 ilmek, solundan 13 ilmek ayıracağım. Kalan ilmekleri keseceğim. Şimdi işaretimi şimdi yine devam ediyorum burada tutmaya.
Bu işaretimden sonra yine düz ters olarak lastik çalışmamızı örerek 13 ilmek öreceğiz. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ilmeğimi ördüm. Diğer tarafta da 13 ilmek bırakacağım. Diğer kalan ilmekleri keseceğim dediğim gibi. Bildiğiniz kesme yöntemiyle ilmeklerinizi kesebilirsiniz. İşaretimden önce 13 ilmeğim kalana kadar ortadaki ilmeklerimi kesiyorum. İlmeklerimi kestim. Şöyle işaretimden önce 13 ilmeğim kalana kadar. Şimdi şişimdeki bu kalan 26 ilmeğimi bir ters bir düz lastik çalışmasıyla örüp ilerleyeceğim artık. Sonra bunu ayıracağım 13-13 ayrı ayrı askı olarak çalışıp tamamlayacağız tulumumuzu. ...26 ilmeğimizi ön yüzden arka yüzden lastik çalışmamızı bir miktar örelim. Kaç sıra kaç santim ördüğümüzü söyleyeceğim. Artık bu işaretle de işimiz bitti. Şişimizdeki ilmeklerimizi bir miktar örelim. ...26 ilmeğim yeterli uzunluğa geldi. Şöyle düz sıraları saydığımda 20 sıra örmüş oldum şuradaki düz sıralarımı. Santim olarak da ölçtüğümde 6 santim örmüş olduk. Bu 26 ilmeğimizi 13-13 ayırıp tekrar askımızı örmeye devam edeceğiz. Şöyle ki lastik çalışmamıza devam ederek ters düz 13 ilmeğimi örüyorum. On üç, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Şimdi geri dönüyorum. Hatta şuradaki 13 ilmeğimi ilmek tutucumda bekleteceğim. Şişli takılıyken de örebilirim ama size gösterirken daha anlaşılır olması adına şöyle ilmek tutucuya aktarıyorum. Sizlerin elinizde böyle bir aparat yoksa herhangi bir şişle de bekletebilirsiniz ya da ilmeklerinizi bir şişe almadan da örüp sadece bu 13 ilmeği örerek devam edebilirsiniz. Askınız için bu 13 ilmek size kalın geliyorsa arada 2 ilmeği kesip 11 ilmek 10 ilmek olarak da askınızı çalışabilirsiniz ama ben bu 13 ilmeği hiç kesme yapmadan yeterli uzunluğa gelene kadar örmek istiyorum. Ters düz olarak lastik çalışması yaparak askımızı örelim. Yaklaşık 19-20 santim. Sonra bütün ilmekleri kesip kapatacağız askımızdaki 13 ilmeğimizi. İp bağlayıp diğer askımızı çalışacağız. Askı çalışmamı tamamladım. Tam şöyle 20 santim örmüş olduk. Örerken de şöyle içeriden bir tane kesme yaptım. Ben belli oluyor zaten. 2 ilmeği bir alıp kestim. 12 ilmekle askımı çalıştım. Şimdi buradaki 13 ilmeği çalışacağız. Örgümün ön yüzünden ipimi bağlayıp örgümü o şekilde başlayacağım örmeye. Bu askımızı da diğer askımız gibi aynı uzunlukta çalışıp tamamlayacağız. Eğer kesme yaptıysanız bunda da bir ilmek kesme yaparsınız. Çeviriyorum.
Burada da 2 ilmeği bir alıp keselim. Diğer tarafta olduğu gibi yapalım. İpimi de bağlayıp sabitliyorum ve askı çalışmamı örmeye devam ediyorum. İlmeklerimizi kesip kapatacağız. Sonra düğmelerimizi dikeriz askılarımızın ucuna. Bu arada paçadaki dikişleri de biliyorsunuz dikmeyi, ama hemen şöyle kısaca göstereyim. Karşılıklı getiriyorum. Çok kalın olmayan bir dikişle de şöyle orta dikişimi tamamlayacağım. Ortasını da karşılıklı getirip çevresini paçamızın dikerek tamamlayalım. Ortasındaki dikişimi tamamladım, iç dikişimi. Şöyle çevirdikten sonra da paçalarını kıvırıp kullanacağız. Yine askımı da tamamladım ve ucuna da düğmemi diktim. Bu haliyle tulumumuzu tamamlamış olduk. Tulumumuzun büyüklüğü 1 yaş, 1,5 yaş uyumlu oldu neredeyse. Şöyle uzunluğuna bakalım. Omuzdan paçasının kıvrılmış haline kadar 57 santim. Şöyle lastik olan kısma baktığımda tabi burası topluyor. Çok doğru bir ölçü vermeyebilir. Şuradan ölçeyim. Düz detaya baktığımda 28, 20, 29 santim. Şöyle yakadan ortasına kadar da 25 santim, 25,5 santim örmüş olduk. Paçasının uzunluğu katlı haliyle ortasından 19 santim. Lastik çalışmamı açtığımda 22,5 santim. Paçamın genişliğine bakıyorum. Hemen 13 santim. Şimdi bu haliyle tulumumuzu tamamladık. Daha küçük veya daha büyük nasıl çalışırız? Hemen onu da anlatmaya çalışayım. Bizler normalde 48 ilmekle başladık. Düzlere geçince 10 ilmek artırdık. 58 ilmek yaptık. 6 artış yaptık şöyle ortasına doğru. 64 ilmekle tek paçamızı bitirdik. Ortasına da 5 ilmek atmıştık. Daha büyük yapmak isteyen arkadaşlarım 2 yaş. Hatta kalın iple ördüklerinde de 2-3 yaş arası da giyilebilir ölçüde olur. Şimdi lastiğini büyük çalışmak isteyen arkadaşlar şu paça lastiğini 50 ilmek atıp düz örgülere geçince de 10 ilmek artırma yapıp 60 ilmeğe çıkardığında ortasına doğru da 5'er sırayla arayla 6 artış yaptığımızda da sağında ve solunda paçamızı 68 ilmeğe tek paçamızı 68 ilmekle tamamladığında ortasında da 6 ilmek atıp beden örülür. Böylelikle büyük bir tulum elde etmiş olursunuz. Tabi paça boyunu biraz daha 2-3 sıra uzun örersiniz. Bedenini yine biraz daha uzun örersiniz. Bebeğinizin boyuna göre ayarlarsınız. Bu şekilde sayılarla ördüğünüzde biraz daha büyük tulum elde etmiş olursunuz. Küçük başlamak isteyen arkadaşlar da şimdi 6 ay gibi 46 ilmek paça lastiğimizi başlayacağız. 10 artış yapacağız düz örgüleri geçince 56 ilmek. Yine ortasına doğru ara ara artırma yapıp 62 ilmeğe ulaşacak tek paçamız. Sonrasında ortasında da 4 ilmek artırınca beden örülecek. Tabii ki yine bebeğinizin boyuna göre daha kısa, paçasını daha kısa tuttuğunuzda küçük bir tulum elde etmiş olursunuz. Buraya kadar elimden geldiğince tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Kolay bir çalışmaydı zaten yine bu da. Farklı çalışmalarım için abone olursanız, tabi abonelikler ücretsiz biliyorsunuz. Bu şekilde haberdar olmuş olursunuz. Yine farklı modelleri beraber çalışırız. Buraya kadar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.